Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere SolidWorks'ta yeni bir eğitim içeriğine başlamıştık. Bu eğitim içeriğimizde SolidWorks'ta yeni başlayanlar için pratik çizimler adı altındaydı. Şimdi bu eğitim içeriğimizde sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz parçanın çizimini yapacağız sizlerle birlikte. SolidWorks pratik çizimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yine bir çizim sayfası açarak işe koyulalım. Üst düzleme geliyorum. Üst düzlemde bir çizim açtım. Hemen benim şöyle yapalım. Orta çizgisi olanı alalım. Şöyle bırakalım. Bunun uzunluğu 90 mm. Seçtim ve bunu bana yardımcı olarak yap. Şimdi bunların buralarında benim dairelerim olacak. CTRL'ye bastım. CTRL'ye bastım. Bu daireyi seçtim. Bu daireyi seçtim. Diyelim ki bunlar birbirine eşit. CTRL'ye bastım. Bu daireyi seçtim. Bu daireyi seçtim. Bunlar da birbirine eşit. Bunların çapları çap 40. Bunların çapları ise çap 15. Ortadaki dairemin çapı 75. İçinde kalan dairemin çapı ise 30. Şimdi ölçendirmeyi dışarı doğru alalım. Kafamızı karıştırmasın. Güzel bir şekilde ölçendirmemizi yaptık. Şimdi çizgimi aldım. Buradan buraya koydum. Ve CTRL'ye basarak bu çizgiyi seçtim. Bu çizgiyi seçtim. Benim birbirine teğet olsun. Bu çizgiyi seçtim. Bu çizgiyi seçtim. Birbirine teğet olsun. Şimdi diğerlerini tek tek böyle de yapabilirim. Ama pratiklik olsun diye ama şöyle bir tane merkez çizgisi atmak istiyorum. Objeleri aynala. Bu objemi bu etrafında aynaladım. Aynaladım. Ondan sonra tekrardan aynalacak objem. Bunun ikisini birden seçtim. Ne etrafında? Bu etrafında. Aynaladım. Şimdi teker teker bunları buluyorum. Onların mavi olması sizi anlatmasın. Çünkü şöyle ince bir şey. Çünkü aynalama olduğu için bakın aynalama yaptığım aslında aynalama yaptığım çizgi siyah kaldı. Yani onların mavi olması sizi anlatmasın. Aynaladığı için böyle duruyor. Ve ben şimdi komutlarıma katı komutuma girdim. 10 mm katı oluşturdum. Onayladım. Sağ tık yaptım. Buna dik bak ve bir daha sağ tık çizim açtım. Çizime geldim. Bunun ortasında bir dairem var. Bu dairemin çapı ise 45 mm. Onayladım. Obje dönüşür komutuma geldim. Çünkü bu ortasında komple çap 30 komple delik olduğu için katı oluşturmasını istemiyorum. Bu objemi dönüştür dedim. Otomatik olarak alttaki dairemin kenarları çıkarmış oldum. Katı oluşturma komutuna girdim ve bunun uzunluğu 40 mm. 40 mm katımı oluşturdum ve parçamı tamamlamış olmaktayım arkadaşlar. Bu eğitim serimizde SolidWorks'e yeni başlayanlar için bir eğitim serisi bu. Pratik çizimler, temelden ileriye doğru gidecek seviyeler ve çizimler yapacağız sizlerle birlikte. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan bir soru olduğunda Instagram hesabımda Mertli Tasarla kullanıcı adıyla bana ulaşabilir. İster sözlü, ister yazılı, ister videolu bir şekilde anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Her türlü cevaplamaya hazırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki tasarım videomuzda görüşmek üzere.